Size merhaba, boş bir sayfayı alıp onu nasıl canlı, nefes alan bir karaktere dönüştürebileceğinizi hiç düşündünüz mü? Bu anlatımda karikatür çizmenin ardındaki sırları aralayacağız ve aslında herkesin karakterlere nasıl hayat verebileceğini adım adım göreceğiz. Hadi o zaman lafı uzatmadan başlayalım. Ama başlamadan önce gelin kendimize şu soruyu soralım. Bu yaratıcı yolculuğa çıkmak için gerçekten ne gerekiyor? Belki aklınıza hemen böyle özel kalemler, pahalı kağıtlar ya da yıllar süren bir eğitim geliyordur. Ama inanın bana gerçek cevap bundan çok daha basit. Aslında ihtiyacınız olan topu 3 şey var. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 3. İşte o sihirli üçlü. Kağıt, kalem ve hayal gücü. Büyük ihtimalle şu an elinizin altında olan bu 3 basit şey bir karikatüristin kendi dünyasını yaratması için yeterli. Malzemelerimiz hazırsa asıl eğlence şimdi başlıyor demektir. İlk olarak en önemli konuya odaklanacağız. O çizgilere nasıl ruh veririz? Çünkü asıl sihir kullandığımız araçlarda değil, o çizgilerin bir duygu ifade etmesini sağlamakta yatıyor. Bakın şimdi ne kadar basit ama ne kadar etkili. Gözler bir yüzün merkezi değil mi? Büyük ve yuvarlak gözler anında bir şaşkınlık, bir merak, hatta bir masumiyet katıyor. Ama aynı karakterin gözlerini şöyle bir kısıverin, hop bir anda öfkeli, ciddi ya da şüpheci birine dönüştü. İşte bu az çizgiyle çok şey anlatma sanatı. Gözlerden sonra ifadenin anahtarı tabii ki ağız. Bu karşılaştırma durumu harika özetliyor. Yukarı doğru küçücük bir kıvrım mutluluk demekken aşağı doğru basit bir çizgi anında üzüntü veya öfke sinyali veriyor. Gördüğünüz gibi bir karakterin bütün modunu saniyeler içinde değiştirebilirsiniz. Ve tabii ki kaşları unutmamak lazım. Onlar yüz ifadesini tamamlayan o küçük ama inanılmaz güçlü detaylar. Kaşları şöyle bir yukarı kaldırdınız mı? Alın size şaşkınlık. Çattınız mı? Öfke. Hele o tek kaşı kaldırma olayı yok mu? İşte o alaycılığın ve sorgulamanın ta kendisi. İş sadece yüzde bitmiyor tabii. Beden dili, bazen kelimelerden, hatta yüz ifadelerinden bile çok daha fazla şey anlatır. Bakın, dimdik bir duruş nasıl bir özgüven, bir cesaret hissi veriyor. Ama omuzlar şöyle bir düştü mü? O çökük duruş anında yorgunluk, utangaçlığı ya da üzüntüyü hissettiriyor. Unutmayın, karakteriniz tüm vücuduyla konuşmalı. Şimdi gelelim karikatürün altın kuralına. Yani karikatürü gerçekçi çizimden ayıran o tek ve temel kuralı. Karikatüristin o gizli süper gücünü açığa çıkaran şeye. Şimdi hepimiz biliyoruz ki gerçek dünyada her şeyin bir oranı, bir ölçüsü var değil mi? Vücudumuz, nesneler, her şey belli bir denge içinde. Ama karikatürde ne yapıyoruz? Bütün bu kuralları keyifle yıkıyoruz. Çünkü karikatürün temel kuralı, hatta en önemli kuralı abartıdır. Oranları bozmak, duygusal ve komik etkiyi yaratmanın en güçlü yolu. Sakın yanlış anlaşılmasın, abartı bir hata değil. Aksine bizim en güçlü aracımız. Çizimleri daha eğlenceli, daha akılda kalıcı ve ne hissettiğini çok daha net anlatan bir hale getiriyor. Meraklı bir karakterin gözlerini kocaman yapmak ya da güçlü birinin çenesini abartmak, işte bunların hepsi bilinçli tercihler. Peki, karakterimizi yarattık, ona bir ruh verdik. Şimdi onu bir hikayenin içine nasıl yerleştireceğiz? Bu bölümde çizgilerle nasıl hikaye anlatacağımıza, çizimi nasıl daha dinamik hale getireceğimize bakacağız. Şunu asla unutmayın. Kullandığınız her çizgi sizin sesinizdir. Mükemmel, böyle cetvelle çizilmiş gibi ruhsuz bir çizgiden ziyade biraz titrek ama canlı, enerjik bir çizgi her zaman çok daha etkilidir. Bırakın çizgileriniz karakterinizin kişiliğini yansıtsın. Ve bu sesin, yani çizginizin farklı tonları olabilir. İnce çizgiler hafiflik, zarafet hissi verirken kalın çizgiler bir anda vurgu ve güç katıyor. Kesik kesik çizgiler ise hareketi hissettiriyor. Yani aslında çizginin kalınlığını değiştirerek izleyicinin gözünü bir yönetmen gibi istediğiniz yere çekebilirsiniz. Bir de şu var, boşluktan korkmayın. Sayfanın her yerini illaki bir şeylerle doldurmak zorunda değilsiniz. Bazen o boş bıraktığınız alan var ya, işte o çizimin nefes almasını sağlar ve asıl anlatmak istediğiniz şeyi daha da güçlendirir. Boşluk da bir anlatım aracıdır, unutmayın. Evet, teorik olarak bilmemiz gereken her şeyi konuştuk sayılır. Artık lafı bırakıp işe koyulma zamanı. Yani şimdi sıra sizde. Yaratıcı yolculuğunuz işte tam da şimdi başlıyor. Peki nereden başlayacağım diyorsanız, işte size 4 basit adım. 1. Daireler, kareler gibi basit geometrik şekillerle başlayın. 2. Mutlaka bir çizim defteriniz olsun, gelişiminizi görmek müthiş motive eder. 3. Etrafınızdaki insanları gözlemleyin, en büyük ilham kaynağı orasıdır. Ve 4. Belki de en önemlisi, hata yapmaktan asla ama asla korkmayın. Her çizgi ileriye atılmış bir adımdır. Ve son olarak şunu aklınızdan çıkarmayın, bu yolculukta en önemli araçlarınız elinizdekiler değil,
içinizdekilerdir. Çünkü günün sonunda karikatür sadece bir kalemle değil, onu yöneten akıl ve ona ruhunu veren kalple çizilir. Şimdi kalemi elinize alın ve kendi hikayenizi anlatmaya başlayın.